Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Bobby Fischer'ın Demir Tigran'a yani Tigran Petrosyan'a karşı oynadığı bir maçı paylaşmak istiyorum. İsterseniz başlayalım. Evet, bu turnuva Candidates 1962 yılında oynanan, daha doğrusu Candidates turnuvasında 1962 yılında oynanan bir oyun. Bu oyunu paylaşmamdaki sebep Petrosyan'ın 98.2 doğrulukta oynayıp gerçekten çok güzel bir oyun sergilemesi oldu. Şimdi Bobby Fischer'ın tarafında olmamızın sebebi ise iki taraflı olarak hataları analiz edebilmek diyeyim sevgili arkadaşlar. Bir de şunu da eklemek istiyorum. Bir haftadır video atamıyordum. Rahatsızlığım sebebiyle video atamamıştım. Bunun için de kusura bakmayın lütfen. E, Diyebileceklerim bu kadar. İsterseniz şimdi analize hemen başlayalım. Evet, beyazlarda Bobby Fischer, siyahlarda Tigran Petrosyan. Bir de unutmadan içeriklerimden memnunsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten desteklerinizi bekliyorum diyebilirim. Evet, şimdi uzatmadan başlayalım. Evet, E4, E6, D4, D5, At C3, At F6, Fil G5, Fil B4 buralar açılış hamleleri olduğu için fazla üzerinde durmayacağım. Burada şimdi Fischer'ın devam ettiği hamle çoğumuzun oynadığı hamleler diyebilirim aslında. E5 hamlesini oynamış Fischer. H6, Fil D2, Fil C3, Fil C3 hamlesinden sonra burada At E4 hamlesi gelmiş. Bunlar genelde bizim bildiğimiz hamleler. Yani genelde gördüğümüz hamleler diyebilirim. Burada şimdi fil A5 oynuyor Fischer. Aslında burada fil D2 hamlesi de oynanabilirdi diyor bilgisayar. Peki fil D2 oynansaydı ne olurdu diye baktığımızda bence burada at D2 alınmazdı. Çünkü at D2 alınması bizim için daha iyi. Biz vezir D2 ile aldıktan sonra belki de uzun rok atıp taşlarımızı bir şekilde çıkıp devam edecektik yolumuza. O yüzden burada belki de C5 hamlesiyle merkezi bir şekilde parçalamaya çalışabilirdik diye düşünüyorum. Peki C5'ten sonra fil E3 gibi bir hamle olabilir miydi? Tabii ki de olabilirdi ama CD4'ten sonra fil D4 yani merkezin biraz nasıl diyelim beyazlar açısından kötü olduğunu düşünüyorum burada. İzole piyonla kaldık. Aslında bu izole piyon ileride işimize yarayabilir ama tabii ki oynanmadığı için fazla da karıştırmaya gerek yok diye düşünüyorum. Fischer burada fil A5 hamlesini tercih etmiş. Peki kısa rok fil D3 hamlesi gelmiş. Şimdi fil D3 hamlesini ben biraz sorguladım. Çünkü burada bizim oynamamız gereken hamle at F3 hamlesiydi. Bahsettiğim C5 hamlesi şimdi olmasa da B6 C5 hamlesinden sonra özür diliyorum. B6'dan sonra oynanacak C5 hamlesi gerçekten kuvvetli bir hamle olabilirdi. Petrosyan için tabii ki. Burada at F3 tercihi Fischer için daha iyi olabilirdi ama burada fil D3 tercih ediyor. Zannediyorum ki şah kanadına doğru bir yerleştirmeye çalışıyor filini. İkincisi e, belki örnek veriyorum C4 hamlesinden sonra burada herhangi bir takas gerçekleşmezse vezir C2 ile bir H7 karesine baskı oluşturmak istemiş olabilir Fischer. Tabii bunlar senaryolar. Peki at C6 hamlesinden sonra Fischer fil C3 oynuyor. At C3, B C3'ten sonra merkezimiz ufaktan bir sağlam gibi ama hala C5 gözüme çarpıyor. Ben merkezi böyle parçalamayı seven tarzda bir oyuncu olduğum için benim ilgimi çeken hamleler ama tabii doğruluğu bakılması gereken bir hamle diyebilirim. Peki şimdi B C3'ten sonra burada Petrosyan'ın oynaması gereken ufak ve tek güzel hamle aslında F6 hamlesi yani F6 hamlesi ya da at E7 hamlesini oynayabilirsiniz ama bunun acelesi yok gibi geldi bana. O yüzden Petrosyan da burada F6 hamlesini oynamış. Peki F6 bize ne getiriyor? F6 aslında bahsettiğimiz merkezi kırma çabasının bir sonucu olarak yani hamle olarak önümüze çıkıyor. Burada yapacağımız ve yapmamız gereken bence tek hamle F4 hamlesidir. Ne olur ne olmaz işte şahımı açmayayım özür dilerim şah kanadımı açmayayım zayıflatmayayım derseniz merkezde gerçekten büyük sıkıntılar yaşarsınız. Ya bir şekilde at F3 kısa rok yapıp atlatırsınız. Şu an büyük bir tehlike örnek veriyorum vezir H4 gibi bir tehlikeniz yok. Onun için
F4 hamlesi burada sağlam ve güzel bir hamle olmuş diyebilirim. F5, F5. Peki şimdi hocam yani vezir H4 şimdi yok mu diye düşünürseniz yani aslında yok. Çünkü vezir H4 hamlesinden sonra zaten çubuğu görüyorsunuz arşa doğru çıktı. G3 hamlesinden sonra burada yani devam ettirebileceğiniz bir durum yok. Ve ben burada vezir E2 ya da vezir D2'den sonra uzun roka belki de döndürebilirim. O yüzden böyle bir hamle yapmanın anlamı yok diyebilirim. Peki burada Petrosyan'la oynamayı tercih etmiş. Petrosyan'ın açısından bakalım. At E7 oynamayı tercih etmiş. Bahsettiğim gibi daha sonradan oynanabilecek bir hamle. Herhangi bir sıkıntımız yok. Peki at F3, C5. Sonunda C5 hamlesi geldi. Yani gözümün nuru C5. Yani neymiş be? Vallahi sonunda geldi ama dikkat edin bu sefer bence yani burada merkezi kırmak gibi bir durum söz konusu değil. Burada C4 amacıyla bu C5 yapılmış olabilir. Burada Petrossa'nın kurduğu plan belki de ben D4 piyonunu almayayım. Zaten burada iki tane yani duble piyon varken ben neden böyle bir şey tercih edeyim ki diye düşünüp burada C4 amacıyla da C5 sürmüş olabilir diye düşünüyorum. Tabii Petrosya'nın kafasıyla benim kafam aynı olmadığı için sadece tahminde bulunuyorum tabii ki. Peki C5 hamlesinden sonra şimdi Fischer'ın burada tercih ettiği hamle bence güzel bir hamle. Kısa rok. Şimdi bahsettiğim C4 hamlesi bilgisayar tarafından verilen ikinci hamle olarak görülüyor. Peki Petrosya'nın yaptığı hamle Vezir A5 hamlesi birinci hamle olarak gözüküyor. Tabii ki büyük ustaların farkı diyerek burada bir parantez açmak istiyorum. Evet, Vezir A5 hamlesinden sonra burada Vezir E1 hamlesi oynanıyor. Şimdi Fischer'ı burada ben sorguladım. Acaba neden Vezir E1 yaptı? Çünkü şimdi önümüzdeki hamleye bakalım. Fil D7 hamlesinden sonra burada C4 hamlesini yapıyor. Rakibine C4 sürdürtmemek için. Kendisi C4 sürünce şimdi burada vezir takasının önüne açıldı. Vezir takasının çok iyi olduğunu ben şahsen beyazlar için düşünmüyorum. Peki nasıl olacak bu iş? Yani Fischer bunu yapmakla konumu biraz rahatlatmaya mı çalıştı? Onu bunu yapmaya çalıştı desek şimdi mesela vezir E1, kale F E1 ki mesela kale F E1 de güzel bir hamle olsa bence kale A E1 daha güzel bir hamleydi. Tabii Fischer'ın tercihi kale F E1'den yana olmuş. Şimdi vezir takasını yaptık. Siyahlara üstünlüğü hafiften yani biraz kaptırmış gibi olduk. Ee, yani nasıl devam edeceğiz? Düşünüyorum. Beyazlar için biraz zor bir oyun. Ee, yani kalemizi B1'e getirip kale A B1 yapsak B7'ye mi baskı kursak atımızı nereye gideceğimiz zaten belli değil. Yani biraz beyazlar için karışık bir oyun. Gerçi siyahlar için de biraz karışık ama tabii ki oraya şu an müdahale edemeyiz. Biz normal oyuncularımızın oynadığı hamlelerden devam edelim. DC4 hamlesi oynanmış. Fil E4, CD4, fil B7, kale B8, fil A6, kale B4, kale A D1 bence güzel bir hamle ama hala siyahlar üstün. D3, CD3, CD3, kale D3 hamlesi sorgulanabilir bir hamle. Şimdi burada benim de tercihim burada fil D3 olabilirdi. Ama burada kale D3 yapmamızdaki sebep acaba file bir baskı oluşturabilmek mi diye düşünüyorum ama buna da kale D8 acaba uyuyor mu? Kale D8 galiba buna olmuyor. Yani çünkü kale D3 aldığınız zaman burada güzel bir hamle var. Petrosyan da bu hamleyi yapmış. Fil C6 hamlesi bence çok güzel bir hamle. Siyahların üstünlüğünü biraz perçinleyen bir hamle gibi olmuş. Şimdi kale D4 oynandı. Kale D4 Petrosya'nın da burada yaptığı hata kale D4 almak. Kale D4 almayıp sizin burada kale F4 ile devam etmeniz ya da kale B2 ile devam etmeniz daha sağlıklıydı. Peki kale F4 yapalım hemen. Kale F4'e ne oluyordu? Kale D8, şah F7. Şimdi fil D3 örnek veriyorum oynandığı vakit ben burada A5'i bir şekilde devam edecektim ya da kale B2 ile de devam edebilirim ya da fil F3 ile özellikle devam edebilirim. Çünkü G F3'ten sonra kale F3 şah burada apaçık kaldı. Nasıl savunacaksınız? Ya böyle böyle durumlar mevcut aslında.
Peki kale F4 değil de ne oynayalım? Kale B2 oynayalım. Fil C4, piyonumuz tehdit altında. Fil D5, fil B3, piyonu koruduk. Biz de burada kendi piyonumuzu koruduk. Burada ne yapacağız? Fil B3 yapacağız. A B3'ten sonra burada kale B3 almak değil. Burada at G6 hamlesine devam etmeliyiz diye düşünüyorum. Tabii bunlar senaryolar. Biz oynanan asıl oyundaki hamlelere bakalım. Kale D4 hamlesinden sonra at D4, fil D5, piyonumuzu nasıl koruyacağız? A4 yaparak koruyacağız ama A4 aslında yanlış. Burada yapılması gereken hamle piyonu korumaktan ziyade karşı piyona yani A7 piyonuna saldırmaktı. At B5'e tabii ki saldırabilirdiniz. Tabii bunu savunmak mümkün. Hatta at C6 ile de savunabilirsiniz. Ama A4 hamlesi bilgisayara göre yanlışlık içeriyor. Peki kale F4, kale D1, at G6, fil C8 hamlesine bir duralım. Fil C8 hamlesi yanlış ve burada gerçekten siyahların oynadığı hamle gerçekten yani siyahlara üstünlüğü veren hamle olmuş diyebilirim. Yani başlangıcı olmuş hatta diyebilirim. Şah F7 hamlesi oynanmış arkadaşlar. Şah F7'den sonra Fischer'ın konumu kötüleşiyor. Petrosyan -1 yani üstünlüğü kurdu. 1.3 en düşük hamle olarak. Yani A5 yaparsınız 1.4 hatta şu an oynuyor yani. Kendisi de emin değil. Gerçekten üstünlüğü biraz kaptırmış oluyorsunuz siyahlara. Devam edelim. A5, at E5, A6, kale G4, kale D2, at C4, kale F2, şah E7, at B5 hamlesi şimdi oynansa da hala çok üstünlük kurabildiğimizi düşünmüyorum. Burada at D6 hamlesinden sonra at D6 ve kaçan bir hamle olarak kesinlikle burada ben de aynı düşüncedeyim. Burada belki de at A7 oynanabilir. Bir şekilde karşı atak yaratabilirdik diye düşünüyorum. Ama burada Petrosyan'a karşı Fischer zannediyorum biraz nasıl diyelim konumunun kötü olduğunu düşünerek değişim yapmaya mı çalıştı? Bir şeyler yapmaya çalıştı. Tam anlayamadım ben de. Çünkü at D6 hamlesi biraz tuhaf geldi. Peki şah D6 hamlesinden sonra fil B7, fil B7, A B7, şah C7, H3, kale G5, kale B2 ve şah B8'den sonra şah F2, kale D5, şah E3, kale D7, şah E4, kale B7'den sonra artık burada kırışsanız bile kaleleri bu piyonu tutmanız mümkün değil. Ya burada Fischer'ın oynadığı hamle kale F2 hamlesi ama yani örnek olarak gösteriyorum. Siz burada kale B'yi de alırsanız ben bu piyonu her türlü sürerim arkadaş. Ve sen bu piyonları toplayıp bunları sürene kadar ben veziri çoktan çıkmış olacağım zaten. Fischer da bunun farkında olacak ki kale F2 oynayarak devam etmeye çalışmış ama konum tamamen çökmüş durumda arkadaşlar. Ve Fischer da bu hamle oynadıktan sonra terk etmiş. Çünkü şöyle bir durum var. A6 oynayabilirsiniz. A5 oynayabilirsiniz. Hiçbir şekilde fark etmez. Ben şahımı bu taraflara doğru getireceğim. Kaleyi ardına alacağım. Piyonun yani destekleyecek şekilde sürmeye yönelik kaleyi de ardına alacağım ve şahı da sürdükten sonra sizin şah ve kaleyle tutmanız çok mümkün olmayacak. Örnek veriyorum A5 oynadıktan sonra şah D4, kale D7, şah C3, şah C7 böyle ufak ufak getire getire aslında oyunu bitireceğiz. Fischer da daha fazla uzatmak istememiş. Çünkü Petrosyan gibi bir oyuncunun böyle ufak hatalar yapacağını düşünmediğini varsayıyorum sevgili arkadaşlar ve bu yüzden terk etmiş diyebilirim. Evet, analizimiz bu kadardı. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım öğretici ve keyifli bir analiz olmuştur. Böyle kuvvetli oyuncuların oynadığı maçları elimden geldiğince kaliteli bir analiz ile sunmaya çalışıyorum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Petrosyan ve Bobby Fischer hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve de içeriklerimden memnunsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz sevgili arkadaşlar diyerek videoyu kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.